Evet sevgili 8'de Sağlık izleyicileri, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü konuğumuz benim için çok kıymetli bir hekim. Çünkü aynı zamanda çalışma arkadaşım kendisi. Medikal estetik uzmanı Doktor Miktat Çavdar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Şebnem Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben sizi görünce daha iyi oluyorum. Çok teşekkür ederim. Çünkü biliyorsunuz birbirinden değerli hekimlerimizi burada ağırlıyoruz ama benim kendi çalışma arkadaşlarımı burada ağırlamak yani benim için tabii ekstra bir şey oluyor, neşe kaynağı oluyor. Kendimi daha rahat hissediyorum sizlerin yanında. Aynı şekilde. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık diyerek çok başlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi hocam birazcık bugün sizinle saç ekimini konuşmak istiyorum. Hem Türkiye'de hem de yurt dışından tabii bizim de çok fazla danışanımız geliyor ve siz bu alanda zaten artık üstadsınız. Ondan sonra ekran başındaki izleyicilerimize birazcık bilgi verelim mi? Saç ekimi nedir? Şimdi saç ekimi, saçında belirli derecede dökülme olan, saç kaybı olan hastalarımıza saçın arka tarafından, iki kulak arkasından ki bölgeden aldığımız, donör bölge dediğimiz alandan aldığımız saçların planlanan bölgeye aktarılması, transfer edilmesi. Aslında bu bir organ nakli gibi düşünebiliriz. O yüzden de saç transplantasyonu, saç ekimi olarak değerlendiriliyor. Peki hocam, şimdi tabii siz en kısa şekilde anlattınız saç ekimini. Gerçekten erkeklerin özellikle değil mi en büyük sorunlarından bir tanesi. Ama artık tabii çağın da teknolojinin gelişmesiyle birlikte sorun olmaktan çıktı aslında diyebiliriz. Evet. Çünkü artık çok konforlu bir şekilde ve çok rahat uygulamalar yapılıyor. Saç ekimi nasıl yapılır? Biraz da bundan söz edelim birlikte. Saç ekimi öncelikle iyi bir muayene gerektiriyor. Saç ekimi yapılacak alanın iyi bir planlanması gerekiyor. Daha sonrasında donör bölgenin değerlendirilmesi yapılıyor. Donör bölgedeki saç köklerinin tekli, ikili, üçlü greftlerin sayısı belirleniyor. Buna göre hastaya uygun, yaşına uygun saç çizgisi belirlendikten sonra alınan kökler saç ekimi yapılacak alana tek tek naklediliyor. Tabii ben şimdi buradan şunu çıkarıyorum. Eğer saçında yani hani bir donör alanı yoksa, yani komple yani gitmişse saçlar, o zaman saç ekimi yapılmıyor. Aynen. Gibi. Yani belli bir derecenin üzerinde, şimdi bunun belli bir sınıflandırması var tabii ki. Norwood klasifikasyonu denilen bir uygulama var. Buna göre 5A ve üzerinde 6 ve 7. derecedeki saç kaybı olan hastalarımıza ekim yapılmıyor. Daha doğrusu verimli sonuç alınamıyor. Hastayı tatmin etmeyen sonuçlar alınıyor. O yüzden de bizler 5A ve üzerindeki saç kaybı olan hastalara saç ekimi yapmayı uygun görmüyoruz yani. Peki hocam, şimdi tabii biz yurt dışı için de aslında bir cevheriz bu manada. Evet. Yurt dışından çok fazla danışan hasta geliyor. Hem saç ekimine hem plastik cerrahi hem hekimlerimiz çok başarılı. İşte Evet. sizler gibi, bizim de kliniklerimizde olan hekimler gibi gerçekten Türkiye'de çok başarılı hekimler de var. Onun için tabii çok tercih ediliyoruz ülke olarak da Evet. bu konuda. Fakat şimdi ben buradan şuna gelmek istiyorum. Bu ömürlük bir işlem midir? Yani saç ekimi yaptırdı, bir kere yaptırdı. Bunu uzun soluklu ömrünün sonuna kadar kullanabilecek mi danışan? Şimdi şöyle, bu da yine planlamayla ilgili. Hastanın yaşına göre değişiyor. Yani hastanın saç dökülme süreci devam ediyorsa buna uygun bir planlama yapmak gerekiyor. Yani şöyle, saçılan ekilen saçlar %85-90 oranında dökülmezler. Ama hastanın mevcut saçlarında kendi kayıpları olursa o zaman saçta tabii haliyle bir seyrelme oluyor. O yüzden bu planlamayı yaparken hastanın saç ekim sürecinde tahmin etmek gerekiyor. Onu bilmek gerekiyor. Ona göre ekim yapılacak alanları planlayıp hastanın yaşının uygun olup olmadığını değerlendirip ona göre yaparsak hakikaten ömür boyu kullanabileceği bir işlem olmuş oluyor. Peki örnek veriyorum. Yani merdiven altı bir yere gitti. Çünkü Evet. biliyorsunuz bizim sektörümüzde çok fazla Çok merdiven maalesef, altı alanlar var, öyle söyleyeyim. Çünkü artık ben onlara klinik bile diyemiyorum. Merdiven altı alanlar diyorum. Evet. Oraya gitti ve talihsiz bir saç ekimi gerçekleştirildi. Memnun değil, başarılı bir sonuç alamadı. İkinci kez saç ekimi yapılabilir mi danışana? Yapılabilir. Tabii bunda yine en önemli alan donör alanın arka tarafın ne kadar harap edildiğini ya da oradaki köklerin ne kadar kullanıldığına bağlı. Eğer ki arka tarafta saç ekimi uygun bir kök kalmışsa, kök sayısı kalmışsa o zaman tekrardan işlem yapılabilir. Hatta bu da saç ekimi revizyon ameliyatıdır, operasyonudur. Bizim de yaptığımız bir işlem. Pek çok yanlış yapılan saç ekimleri var.
gerek ön saç çizgisinin belirlenmesinde, gerekse saç yönlerinin açısının verilmesinde problemli olan saç ekimleri var. Bunların revizyonunu da yapıyoruz biz. Onu nasıl yapıyoruz? Yine aynı şekilde arka taraftan kökleri alıyoruz uygun bir şekilde. Mevcut ekilen o hatalı saçların arasına girerek o hatalı saçları mümkün olduğunca gizlemeye çalışıyoruz. Bu şekilde hastanın normalde dış profilden görünüşünde o saçlarını toparlamış oluyoruz. Görünüşünü düzeltmiş oluyoruz. Yani. Evet, tabii hastalarda Tabii. da hasta memnuniyeti oluyor. Bu da Her zaman. saç ekimi revizyon ameliyatı şeklinde geçiyor. Evet, Yaptığımız plastik bir işlem. cerrahide olduğu gibi birçok Aynen. revizyon operasyonu da yapıyoruz. Bu Aynen. alanda da hocam gerçekten çok başarılı Teşekkür kendisi. ederim. Peki hocam şimdi kimlere yapılmaz? Biraz da onu konuşalım. Saç ekimi kimlere yapılmaz? Saç ekimi yine donör bölgede yeteri kadar saç kökleri yoksa o hastalara yapılmaz. Onun Birincisi. dışındaki her hastaya yapabiliyoruz Hemen aslında. her hastaya Uygun olan. yapılabilir. Aynen ama kronik hastalığı varsa, mesela tansiyon hastalığı varsa ve diyabet hastalığı varsa ama bunlar böyle kontrol edilemeyen düzeydeyse, ilaçlarla kontrol edilemeyen, şekerleri çok yüksek seyrediyorsa bu hastalara biz önermiyoruz. Yani tansiyon neden önermiyoruz? Çünkü ekilen saç köklerinin yerinde yerleşebilmesi için kan basıncının çok yüksek olmaması gerekiyor. Oradaki dolaşımın yeterli düzeyde olması gerekiyor. Veya diyabet hastalarında kan şekeri çok yüksek düzeylerde olursa onlarda yara iyileşmesi geç oluyor. O yüzden mümkün olduğunca kan şekerleri normal seviyede devam ediyorsa ve takibinde olan doktorun da önerisi varsa o şekilde, yani o da uygun görüyorsa o şekilde yapabiliyoruz. Başka kimlere yapılmaz? Bir de hastanın beklentisi çok önemli. Hasta normalin üzerinde bir beklenti içine girmişse, 18-19 yaşındaki saçlarına kavuşmayı hayal ediyorsa... Öyle oluyor değil mi hocam? Kesinlikle Klinikte de oluyor. çok karşılaşıyoruz. Kesinlikle oluyor. Hem işte plastik cerrahide olsun, saç ekiminde olsun. Her zaman tabii işte en genç fotoğraflarını getirip böyle olmak aynen. istiyorum. Ya da bir Hollywood yıldızının fotoğrafını getirip beni buna benzettin gibi çok karşılaşıyoruz. Tabii Aynen. saç ekiminde de en çok karşılaştığımız sorunlardan biri bu birisi. aslında. Aynen, çünkü hasta geldiğinde 18-19 yaşındaki saçları istiyor ama bizim amacımız birebir onu yapmak değil, mümkün olduğunca o eski saçlarına yakın hale getirmek. Bunu eğer hasta kabul edebiliyorsa, bunu anlatabiliyorsak hastamıza, o zaman o hasta uygun oluyor. Yani psikolojik olarak, beklenti olarak uygun olmayan hastalara, çok fazla beklenti içinde olan hastalara yapmayı çok uygun görmüyoruz. Çok doğru. Mutlu olmuyor çünkü Çok hasta. doğru. Sonrasında mutsuz olacaksa en baştan gerçekten uygulama yapmamak, bu operasyonu yapmamak belki daha da sağlıklısı. Doğru. Peki hocam şimdi saçlar ekildi. Evet. Danışanımız artık ayrılıyor. Nelere dikkat etmesi gerekiyor? Biraz da bunları konuşalım birlikte. Özellikle bizim çok fazla yurt dışında gelen danışanlarımız olduğu için Evet. sık sık da zaten tembih ediyorsunuz. Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Şimdi saç ekiminden sonra hastanın mutlaka bir refakatçi eşliğinde gelmesini zaten istiyoruz. Beraberinde gitmesi gerekiyor, daha uygun olacak. Hasta şimdi klinikten çıktıktan sonra en büyük yapılan hata şu, taksiye ya da araca binerken mutlaka başının üzerine sürtebiliyor yani. Ay evet tabii. Bir de yeni yaptırmış oluyor Yeni operasyonu. yaptırmış oluyor. Orada bir farkındalık gelişmemiş oluyor Tabii, aslında. aynen şu da var. Birkaç defa da başımıza geldi. Hastayı klinikten uğurluyoruz. Evet. Çıkıyor. Aradan 10 dakika 15 dakika sonra geliyor. Tekrardan başında böyle ufak kanamayla görünüyor, bize geliyor. İşte dikkat etmediği için tabii Aynen. ki. Niye dikkat etmiyor ya da farkında olmuyor? Çünkü orada lokal anestezinin etkisi devam ediyor. Ödem var. O yüzden oradaki hissiyat biraz daha az. Çok farkında değil. O yüzden en önemlisi ilk başta böyle ekilen saçların olduğu alanın travmaya maruz kalmaması gerekiyor. Öncelikle bunu koruyacak. Bizim için en önemli şey ilk 3 gün çok önemli. İlk 3 gün boyunca saçlarını bu basınçtan, travmadan koruması gerekiyor. Çünkü ekilen saçların yerleşmesi ilk 3 günde oluyor büyük oranda. Bunun için ilk 3 gün içerisinde heyecanı artıran, kan basıncını artıran işlemler yapmaması gerekiyor. Yani nedir? Ağır spordur veya heyecanlanacağı başka aktivitelerdir. Bunları yapmaması gerekiyor. Yani bungee jumping falan yapmasın. Bungee jumping yapmasın. Yani aslında biz şunun için uyarıyoruz. Cinsel ilişki de yasak. Alkol yasak. Sigara yasak. Bunların hepsi kan basıncını artıran Bunlar zaten durumlar sağlığa yani. da zararlı olduğu için 3 günde hani alınmaması gerçekten Aynen, kesinlikle. aslında çok daha tercih ediliyor değil mi? Peki hocam normal yaşama ne zaman dönüyor danışanlarımız?
Şimdi şöyle, normal yaşama 3. günden sonra dönebilir, 4. günden sonra dönebilir. Ondan sonra serbest aslında. Sonra serbest aslında ama şöyle, 10. güne kadar bu işlem yaptığımız yerdeki kırmızı kabuklanmalar duruyor. Eğer ki hasta ondan rahatsız değilse normal aktivitesine, işine devam edebilir. Ama o kırmızı kabuklanmaların da tamamen gitmesini isterse 10. günden sonra hiçbir şey kalmıyoruz. Evet, ekran başındaki izleyicilerimiz, özellikle erkek olanlardan söz etmek istiyorum. Gerçekten saç ekiminin ne kadar ağrısız, acısız değil mi? Konforlu olduğunu bir kere daha hatırlatalım efendim size. Burada uzmanından dinliyorsunuz aslında bu bilgileri. Peki hocam, bir de şeyi sormak istiyorum. Kaç seans sürer bu ekim? Ekim hasta uygunsa ya da ihtiyaç varsa 2 ya da 3 seans yapılabilir. Bunu belirleyen yine arka taraftaki donör bölgenin aslında en önemli şey arka taraftaki donör bölge. Donör bölge, çünkü elimizde ne kadar malzeme olduğunu bilmemiz gerekiyor ya da o ne kadar fazlaysa biz o kadar rahat hareket edebiliyoruz yani. Bununla birlikte ilk yapılan işlem aslında 2. ve 3. seansları belirler. Çünkü ilk yapılan işlem az önce söylediğiniz merdiven altı bir yerde yapıldıysa, arka taraf harap edildiyse, elimizdeki o çok kıymetli kökler harap edildiyse bir sonraki seansların yapılma ihtimali de azalıyor. O yüzden hastalarımız için en önemli şey ilk yapılan seans, ilk yapılan işlem çok önemli. O bölgenin harap edilmesi gerekiyor yani. Bir de en son şeyi de soracağım. Ne kadar sürüyor bu operasyon ortalama? Ortalama şimdi ekilen alanla da ilgili tabii. Ama 2-3 saatle 5-6 saat arasında değişiyor. Tabii. Evet, artık gerçekten çok konforlu bu kesinlikle. işlemler. Peki hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Çok Ayaklarınıza sağlık. Hep bekliyorum. Beni yalnız bırakmayın. İnşallah. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, bugünkü konuğumuz medikal estetik hekimi Miktat Çavdar'dı. Kendisi bize saç ekimiyle ilgili çok kıymetli bilgiler verdi. Saç ekimi nedir, nasıl uygulanır, operasyon kaç saat sürer, kimlere uygulanabilir, kimlere uygulanmaz ve sonunda da gerçekten operasyonun ağrısız, acısız ve son derece konforlu bir yöntem olduğunu öğrendik. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor efendim.